Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Bir yumaktan gayet güzel çıktı. Bakın bunun ipi biraz daha ince olduğu için bir yumaktan biraz arttı. Bu da tam denk geldi. Kalın olunca metresi daha az oluyor iplerin çünkü. Yani bir yumaktan gayet güzel şık bir bere elde edebiliyoruz. Tekrar hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu soğuk kış günlerinde şöyle sıcacık bir bere modeliyle şimdi de birlikte olalım istedim. Bakın çok güzel bir bere modeli. Hem çocuklarınız için yapabileceğiniz hem kendiniz için yapabileceğiniz güzel bir bere. Hiç ne başlangıç yeri belli ne bitiş yeri belli bakın. Çok hoş bir bere. Yandan gidiyor bu bere. Şimdi bunu ben kendi başıma göre yaptım. Kalın bir ipim vardı elimde. Nako'nun spesiyali. %49'u yün olan bir ipti. Onunla yaptım. Şimdi de bir tane daha yine böyle bir kalın bir ipim var elimde. Şöyle orta kalınlıkta, gri renkte. Bir tane de sizinle birlikte bunu yapacağız. Hemen modelimize başlayabiliriz arkadaşlar. 4,5 numara şişlerim var elimde. Eğer eliniz sıkıysa, ipiniz de kalınsa 5 numarayla da yapabilirsiniz. Yumuşacık bir bere olabilir. Benim elim çok sıkı olmadığı için 4,5 numara bana iyi geliyor. Onun için ben 4,5 numarayı kullanacağım. Şimdi arkadaşlar güzelce şöyle ilk ilmeklerimizi atalım. 56 tane ilmek atacağız ilk önce. Şöyle hiç ilmek atmayı bilmeyenler için de şöyle bir yavaş göstereyim de biraz hızlı yapıyorsunuz diyorlar çünkü. Şöyle bakın bir buradan bir buradan şöyle ilmeklerimi alarak atmaya başladım. Bu şekilde. Bir buradan bir buradan bu şekilde. Aslında ben daha evvel de yine bir video çektim. Hiç bilmeyenler için ilmek atma, düz örgü teknikleri, düzü, haroşası, lastiği nasıl yapılır? Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi artık 56 ilmeğimizi atalım. Evet arkadaşlar 56 ilmeğimizi attık. Bakın birlikte sayalım hemen ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 ve 56 ilmek. Şuraya da hemen bir düğüm attım. Ve modelimize hemen başlayabiliriz. Modelimiz dediğim gibi yandan devam ediyor. Alın kısmı tepeye doğru. Hemen modelimizi oturtmaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce bir 8 tane haroşamız var. Benim haroşamı artık takip edenler bilir. Ben arkadan ve üstten alırım ve ilk ilmeğimi de her zaman örerim. Birinciyi ördüm. Hemen ikinciyi de ördüm. Şöyle yapayım. 3 4 5 6 7 8. Şimdi 8 haroşamızı yaptık. 2 4 6 8. Hemen 2 tane ters ilmeğim var. 1 2 ters ilmek aldım önden. Şimdi 8 tane şuradaki gördüğünüz saç örgülerini yapmak için düz ilmeğim var. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ağır ağır ilerliyorum arkadaşlar. Hani birlikte yapıyoruz diye düşünüyorum. Siz de hemen zorlanmayın diye yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi 8 tane düzümüzden sonra tekrar 1 ve 2 tane ters ilmeğim var. Bundan sonrası ilk sıramız. Yani bunun şu haroşanın iki kenarında 2 ters ilmeğimiz var. Arada da bunlar tersli düzlü gidecek. Şimdi bu 2 tersi yaptık ama bunun devamı da şimdi ters olarak gideceğiz biz arkadaşlar.
Onun için terslere devam ediyoruz. Bu sıramızı ters örerek devam ettiriyoruz. Tabi bu bere olduğu için ve dikileceği için bir başlangıç noktası yok. Hemen modelimizi oturtturduk arkadaşlar. Şimdi başa kadar gelelim. Boydan boya artık ters devam ediyoruz örgümüze. Evet. Şöyle devam edelim. Evet, şimdi başa geldim ve dönüyorum. Bütün örgülerde olduğu gibi bu örgümüzde de örgümüzün ters tarafında bir değişiklik yok. Tersi ters, düzü düz olarak devam edeceğiz sadece. Buradaki önde ters yaptıklarım burada düz olarak karşımıza geldiği için hemen burada düz olarak devam ediyorum şu anda. Şöyle birlikte ilerleyelim burayı. Şimdi arkadaşlar 8 haroşa ve 8 saç örgüsü bölümü ve iki yanındaki iki terslerle 20 ilmek var orada. Dönünce de göstereceğim size orayı ben. Gerideki kalan ilmekler 36 ilmek kalıyor. Şimdi şöyle bir başa gelelim. Bakın şurayı ördüm şimdi. 8 tane saç örgüsü yerindeki düz ilmeklerim burada ters olarak geldi karşıma. Evet, şöyle 8 taneyi de yaptım. Aradaki iki tersim vardı, o da burada düz ve şuradaki 8 haroşamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi döndüm arkadaşlar. Anlatmak istediğim yer şu kısım, şöylesi 8 haroşa, arada 2 tane ters, 8 tane düz ve şurada da 2 tersim var. Bunun tamamı 20 ilmek oluyor. Bu 20 ilmekten harici şu tepeye kadar olan kısımda 36 ilmek. Bunu niye söylediğimi şimdi anlayacaksınız. Çünkü orada kesmelerimiz var. Şimdi önce bir 8 ilmeğimi haroşamı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tersimi yaptım. Şimdi saç örgüsü kısmını 2 3 4 5 6 7 8 tane de saç örgüsü kısmını yaptım. Ve arada bakın şöyle 2 tane ters ilmeğim var. Şurası 20 ilmek. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20 ilmek. Şuradaki kalan da 36 ilmek. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36. Bunu tam net bilirseniz model hiç kaymadan, bozulmadan devam eder. Şimdi arkadaşlar, bu ilk başlangıcımız olduğu için şuradaki tersler 2 sırada tamamlamış oldum. Düze geçeceğiz şimdi burada. Ama diğer taraflarda bakın şu ters ve düz olanlar 3 sıra 3 sıra gider. 3 sıra düz, 3 sıra ters. Sadece ilk başlangıcımız, çünkü değişim yönü burası olduğu için. Şu 2 ters dedim ya, ben size bunu saymak için göstermiştim. O 2 tersin bir tersini geri buraya koydum arkadaşlar. 8 düzden sonra bir ters yaptım. İkinci tersi yaparken keseceğim. Bakın bununla buradakini birlikte alacağım. Şöyle. Ve geri kalan ilmeklerimi burada hep bir eksiltme yapacağız. Her ön yüzde. Geri kalan ilmeklerimi de düze çeviriyorum artık. Sadece ilk başlangıç yerimizin burası 2 sıra ters oldu. Diğer bütün yerlerde terslerimiz de 3 sıra, düzlerimiz de 3 sıra devam edecek arkadaşlar. Ve ilk başlangıç ilmeklerimizi alırken de orada kesme yapmadım. Çünkü düzgün çıkmaz diye. Hemen ikinci sıradan itibaren
Kesmeye de başladık. Burayı düze çeviriyorum. ...36 ilmekti. Şimdi burası 35 ilmeğe düşmüş oldu. Bir tane kestik ya. Her ön yüzde bu kesmeleri yapacağız arkadaşlar. Evet, şöyle. Geldim. Ben en sondaki ilmekleri her zamanki gibi en son ve en baştaki ilmekleri her zaman arkadan ve üstten haroşa olarak alırım. Beni takip edenler bilir. Kenarlar daha sağlam çıkıyor öyle ve örgüyü dikmek de daha rahat oluyor diye. Şimdi döndüm arkadaşlar. Yine burayı üstten ve arkadan aldım. Şimdi burası ters olarak karşımıza geldi. Arka sırada tabii ki her zamanki olduğu gibi tersi ters, düzü düz olarak başa kadar geleceğiz. Şimdi bakın arkadaşlar, şuradaki iki önde ters olan ilmeğimiz burada bakın düz olarak gözüküyor. Onları 2 taneyi düz yapıyorum. Önde 8 tane düz olan saç örgüsü bölümü de burada ters olarak geldi karşımıza. Onu da 8 taneyi yaptım. Bakın bu tarafta da 2 düz önde ters olan ilmeğimiz var. 2 taneyi de yaptım ve 8 tane haroşamız. 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi dönüyorum. Şöyle bir göstereyim size. Bakın 8 haroşamız, arada 2 düz, 2 tersimiz pardon. 8 tane düz yerimiz, şuradaki saç örgüsünü koyacağımız yer ve hemen yanında yine 2 ters örgümüz. Bunlar hiç değişmiyor. Evet, başlayalım tekrar. 8 haroşamız 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 tane tersimiz. Şimdi şu aradaki 8 düz örgümüz. 1 2 ip ayrılıyor. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar, şurada 2 ters örgüm var ya, birini normal ördüm, tersin birini, ikinci tersi örerken hemen yanındakiyle birlikte örüyorum ki bu taraftan bir ilmek eksiltmiş olmak için aldım. Yine burada 2 tersim var, buradan da bir ilmek kesilmiş oldu. Şimdi düzüme devam ediyorum. Bu düzümün 3. sırası olacak. Bir gittik bir geldik, şimdi düzümüzün 3. sırasındayız. Başa kadar gelelim. Şöyle bakın. Şimdi düz örgümü başa kadar geldim. Şunu da yine arkadan ve üstten aldım. Bakın şöyle. Burası 3 sıra düz oldu. Şimdi düzümüzün yönüne geçerken bu taraftan geçmiştik. Bir gittik, geldik ve tekrar gittik. Şimdi burada dönerken ters yöne çevireceğiz örgümüzü. Örgümüzün yönünü, yani önde ters görünen yer hep geriden olacak. Değişme tarafı. Öyle denk düşüyor çünkü. 3 sıra olduğu için, hani tekli sıralar biliyorsunuz hep eşit gelmez. Şimdi şunu üstten aldım. Bakın normalde burayı önden almam gerekiyordu ama ben bunun yönünü değiştireceğim için düz olarak burada düz örüyorum. Ön tarafta ters görünecek tabii ki. Burada örgümün yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Yani ön yüzde ters görünen kısım hep arkada değişim yapacak. Burayı şöyle değiştirdik. Aslında çok kolay bir model. Şimdi anladığınız zaman, tekniğini anladığınız zaman çok zevkle öreceksiniz ve bir günde örüp bitireceğiniz bir model bu. Hemen oturursunuz güzel televizyonun başına bu soğuk günlerde, sıcacık evinizde.
kalın bir ip, kalın bir şişle ister kendiniz için, ister çocuklarınız için gayet güzel örebilirsiniz. Evet, şimdi geldim. Değişimler tamamlandı. Bu şekilde. Şimdi şurada bakın düz görünen, önde ters olan 2 ilmeğim. Yine aynı şekilde, orada bir değişiklik yok. O aynı. Şuradaki saç örgüsü kısmı da burada ters olarak karşımıza geliyor. Orada da bir değişiklik yok. O kısımlar hep aynı devam ediyor. Orada bir değişiklik yok. Şöyle. İpim biraz karışık çıktı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi 8 haroşamızı da yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Döndüm. Şöyle. Bakın. Şöyle gösteriyorum size. Şu değişim yeri. Yine 8 haroşamı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 haroşam bitti. Şöyle. 2 ters örgüm var. 1, 2. Aradaki saç örgüsünün yeri düz olan 8 tane düz ilmeğim var. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi buradaki 2 ters ilmeğimin birini ördüm normal. İkinci tersimi örerken şuradan bakın bununla birlikte şuradan da bir ilmek aldım. İkisini birlikte aldım ve yine bir kesme işlemi tamamlanmış oldu. Burada gördüğünüz gibi örgüyü ters olarak devam edeceğiz. Çünkü yönünü değiştirdik ya, bakın. Düzdü. 3 sıra düzümü yaptım ve terse döndüm. Şimdi ikinci ters sıramı gideceğim. Ters olarak örgümüz devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi sona geldim. Burada yine dönüyorum. Burada da bir değişiklik yok. Arkadan başa kadar tersi ters, düzü düz olarak devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakın. Burada düz gözüküyor şimdi. Önde ters. Şimdi yine başa geldim arkadaşlar. Burada bakın 2, 4, 5. haroşayı yaptım. Bu 5. haroşada ilk değişimi, saç örgüsündeki ilk değişim yerini yapacağız. Normalde hep 6. haroşada yapacağız ama burası bir sıra eksik başladık ya, şurayı 1 ve 2 gittiğimiz için o şekilde oluyor. Onun için burada şimdi saç örgümüzü de değiştireceğiz. Bakın 2, 4 ve 5. haroşadayım. Aldım üstten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 tersimi de yaptım. Şimdi burada 8 tane düzüm vardı. Şuradan bakın öndeki 4 taneyi bıraktım. Arkadan şunu alıp bu 4 taneyi geriye vereceğim. Ama ben size şöyle göstereyim ya da bir ayracımla. Ben kendim ayırmadan yapıyorum ama sizin için şöyle alayım bir. 1, 2, 3, 4 taneyi aldım bakın. Arkaya verdim. Önce bu 4'ü örüyorum. 1, 2, 3, 4. Saç örgüsü bilmeyenler için tekrar bir göstereyim istedim. Bakın bu arkadaki kalan 4 taneyi de buradan tekrar bu tarafa taktım. Yani 4 ilmekle 2-4 ilmeğin yerini değiştirmiş oldum. Burayı da tekrardan bakın örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sizin daha iyi anlamanız için ayraçla yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ilk saç örgümüzü de çevirmiş olduk. Yine birinci tersimi yaptım. İkinci ters örgümü yaparken bakın
Şöyle ipimi çekeyim görün. İkinci ters örgümü hemen yanındakiyle birlikte yapıyorum ki bir tane bu taraftan eksiltmiş olmak için. Şimdi bakın burada 3 tane tersim oldu, 3 sıra. Düz örgüler hep bu taraftan değişecek. Ters örgülerin değişimi de hep bu taraftan olacak. Öyle denk düşüyor çünkü. Şimdi artık burayı tekrar düze çevirebiliriz. Bakın 3 sıram tamamlandı ve burayı düz örgü olarak gidiyorum. Ve tabii ki burası devamlı eksiliyor arkadaşlar. Dilim dilim. Yani biz şimdi birinci dilimi bitirene kadar birlikte devam edelim örmeye. Evet, örgümüzün yönünü değiştirdik. Şimdi bakın kaç tane kestik biz şimdiye kadar, onu da size sayacağım. İlk 20 değişmiyor demiştim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. İlk 20 hiç değişmiyor. Eksilen taraf hep bu taraf. Bakın onu sayıyorum şimdi. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32'ye düşmüş burası. Yani biz buradan 4 tane kesim yapmışız yani. 36 taneydi biliyorsunuz ki burası. Burası şu an 32'ye düşmüş. Ve her sırada her ön yüzde kesmeye devam ederek bu ilmeklerimizi düşüreceğiz. Daha sonra da onları tekrar yerine koyacağız. Evet, şimdi arkada bir işlemimiz yok. Tersi ters, düzü düz devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi başa geldim, tekrar dönüyorum. Haroşamızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 2 ters örgümü yapıyorum. 1 2. Saç örgüsü yerinin 8 düzünü koyuyorum şimdi. Düz ilmeklerimizi aldık, 8 tanesini örüyorum. Evet, şöyle. Yine birinci tersimi yaptım. İkinci tersimi yaparken şuradaki 2 ilmeği birlikte alacağım ki yine orada bir eksilme olsun. Bakın ikisini birden aldım ve kestim. Şimdi burada düz ilmeklerim, sona doğru gidelim. Üçüncü sıra düzdeyiz. Öbür başta artık terse geçeceğiz. Biliyorsunuz ki. Bu şekilde devamlı 3 sırada bir bu taraf, yani öndeki saç örgülü ve haroşalı yerde hiçbir değişiklik yok. Sayıları aynı devam ediyor. Ama bu bölüm devamlı 3 ters 3 düz olarak devam edecek. Geldim sona. Şimdi sondan dönüyorum. Burada artık bakın, buradan da bakınca belli, 1 2 3 tane. Bu tarafta ters görünen, bu tarafta düz görünüyor. Fark eden bir şey yok. Döndüm. Şimdi artık burayı düz olarak öreceğim. Yani ön yüzde de ters görünmüş olacak o zaman. Burayı düze çeviriyoruz. Ön yüzde de terse çevrilmiş oluyor dediğim gibi arkadaşlar. Yani ön yüzdeki terslerin çevrim yeri arka taraf, bu taraf oluyor. Tersten yapılıyor. Ama doğru yüzün değişim yeri ön tarafta oluyor. Bu şekilde başa kadar gelelim. Şimdi yine doğru yüze geçtim arkadaşlar. Haroşamı yapıyorum. 8 haroşamız. Şurada 2 tersimiz. Yine 8 tane 8 ilmek saç örgüsünün düz ilmekleri.
ve yanındaki 2 ters ilmeğimizin birine ördüm. Birini yine buradaki bununla birlikte ördüm ve şimdi buradan örgümüzü ters olarak devam ediyoruz. Başa kadar gidip döneceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir gidiş gelişimi tamamladım ben. Burası bakın 1 2 3 sıra ters oldu. Burada yine düz örgümüze geçeceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine haroşamızı hemen yapalım. İki tersimi koyuyorum. Aradaki 8 düzümü koyuyorum şimdi. Saç örgüsünü çevirdiğimiz kısım yani. Şimdi birinci tersimi yaptım. İkinci tersimi yaparken yine yanındakiyle birlikte kesiyorum. Bu her ön yüzde bu eksiltmeleri unutmuyoruz arkadaşlar. Artık şimdi burada düze geçiyoruz. Dediğim gibi düz sıraya geçerken baş taraftan oluyor bu iş, değişim yeri. Ama terse geçerken bu taraftan, arka taraftan oluyor. Öyle denk düşüyor çünkü 3 sıra olduğu için. Şimdi artık burada düz örgümüze geçelim ve 3 sıramızı tamamlayalım. Öbür yüzde tekrar birlikte olalım arkadaşlar. Henüz bir dilimi bitirmedik çünkü. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın 3 sıra düzümü tamamladım. Örgümün arka yönündeyim. Şimdi burada tekrar değişim yapacağız. Yani önde ters olacak. Bu yönde düz olacak örgümüz. Bunu da çevirip yine 3 sıra yapalım. Dediğim gibi önde ters görünen kısım tersten dönüştürülüyor. Öyle denk düşüyor. Şimdi buradan yine 3 sıramızı yapalım. Ondan sonra da zaten birinci dilimimizi tamamlamaya çok az kaldı. Yaklaştık yani. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın 3 sıra tersimi de yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi bura değişim yeri. Ayrıca da şimdi buradan şuradan ilmekler alacağız. Bu kestiklerimiz ilmekleri. Yani birinci dilimi bitireceğiz. Şimdi şöyle geliyorum arkadaşlar. Normalde dilimimiz 4 şöyle düz 4 tane de tersten tamamlanıyor. Ama bu ilk başlangıç dilim tersle başladığımız için bu 3 tane arada düzü kaldı. Bu ilk dilimimiz böyle. Bundan sonrası ilk değişim yerimiz düzlü olacağı için 4 düz 4 ters olarak devam edecek. Şimdi bunu yapalım. Diğer dilimi de yine birlikte devam ederiz. Burada yine haroşamızı yapalım. 8 haroşa. Ayrıca saç örgüsünün değişim yerindeyiz de şu anda. Şöyle bakın sayalım. 2, 4, 5. de kesmiştik burayı. 2, 4, 6. da kesiyoruz. Bundan sonra her 6 haroşada 6. haroşada değişim yapacağız. Yine şöyle bakın bu taraftaki 4 ilmeğimi buna geçirdim. Şunu şuradan çıkartıyorum. Buradaki 4 ilmeği de arkadan buna aldım bakın. 4 ilmek burada, gerideki 4 ilmek burada, öndeki 4 ilmek arkadakinde. Şimdi bunu öne geçiriyorum. Buradaki 4 ilmeğimi. Şöyle 3 4. İlmeklerin yeri değişti yani dörder dörder. Şimdi düz örgümü örebilirim artık. Saç örgümüzü de yaptık değişimini. Evet. Böylece saç örgümüzün de değişimini yapmış olduk. Şimdi bakın burada yine 2 tersim var. O 2 tersimi alıyorum.
Birinci ters ilmeğimi ördüm. İkinci ters ilmeğimi örerken burayla yine keserek örüyorum. Aldım, 2 ilmeği birden aldım ve ördüm. Şimdi burada yine 20 ilmeğim var. Bu tarafta ilk başlangıçta şurada 36 ilmek vardı, saymıştık birlikte. Bu 20 ilmek değişmiyor. 8 haroşa, 2 ters, 8 saç örgüsünün düz ilmekleri, 2 ters. Burası 20 ilmek, hiç değişmiyor. Burası 36 ilmek. Kese kese geldik. Şimdi sayalım. Kaç ilmek eksiltmişsek buradan o kadar ilmek çekeceğiz şimdi şu taraftan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ilmek kalmış burada. Şimdi bu 26 ilmeği 36'ya tamamlayacağız. Yani demek ki 10 ilmek buradan takacağız. Örgümüzü düze çeviriyoruz. Her zaman düz tarafta bu işlem yapılacak. 2 oldu. 3, 4, 5, 6. Bakın düze çeviriyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Biraz evvel de saymıştık zaten. 26 tane düz ilmeğimiz oldu. Şimdi burayı 36'ya tamamlayacağız. Onun için de şurası, bakın şu kısımda 10 tane ilmek çekeceğim şuraya kadar. Ki tepe toplanacak. Şöyle birinciyi çektim. Şöyle ikinciyi çekiyorum. En sıkı yerlerden çekelim. Şöyle üçüncüyü çektim. Şöyle 4'ü çektim. Şöyle 5'i çektim. 6. Bakın şöyle giriyorum. Sağlam gördüğüm yere giriyorum. Buradan alamadım arkadaşlar. Şöyle ayırıyorum birazcık. Şöyle 7. Yo 6 idi pardon. Şöyle 7. Bir saymak istiyorum kaç tane olduğunu, karıştırdım şu anda. Şimdi dediğim gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ilmeğimiz baştaki ilmek. O hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. 34 ilmek olmuş. 2 ilmek daha çekeceğim şimdi. Şöyle 35 ve bir tane daha alıyorum. Şuradan 36. Bakın şurayı şu şekilde almış olduk. Burası böyle tepe oldu. Diğer örgümden de bir göstereyim size istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu tepeyi görüyorsunuz ya. Şuraları. Biz şimdi ilk dilimi tamamlamış olduk. Şöyle bakın. Bu tepenin böyle olması için buradan ilmeklerimizi çektik. Şimdi zaten burayı düze dönmüştük. Devam edeceğiz örmeye. Hiçbir değişiklik yok. Önde düzdü, arkada ters olarak örgümüzü devam ettirelim. Yani yine ilk baştaki gibi 36 ilmek, yani bütün ilmeklerimizin toplamı da 56 ilmek olmuş oldu. Örgümüz bir taraftan eksildi. Biz tekrardan toparlamış olduk. Bu şekilde dönüyorum şimdi. Bakın burası şöyle oluyor.
Gelelim başa kadar. Başa geldim tekrar. Devam edelim. Bir değişiklik yok yine arkadaşlar. Zaten baştaki haroşa yeri ve saç örgüsü kısımları değişmiyor. Burasını devam ettirelim. 2 tersi. Şimdi burada 8 düzüm. Saç örgüsünün yeri yani. Onu da yapıyorum. Yine şuradaki 2 ters ilmeğimin birincisini ördüm. İkincisini örerken yanındaki ilmekle birlikte ikisini birden aldım. Şöyle bakın 2 ilmeği ve burada yine kesmelerimiz devam ediyor. Her zaman ön yüzde bu kesmeler devam ediyor. Devam edelim. Zaten 3. düzdeyiz şu anda. Yine eksiltmeler başladı. Şöyle. O tarafa gidince terse çevireceğiz burayı. Yani biz burayı şimdi düzle başlamış olduk. Bundan sonrasında her bir dilimde 4 düz çizgimiz olacak. 4 ters çizgimiz oluşacak. Geldim şimdi sona kadar. Buradan bir köşe olmuş oldu. Bakın köşe döndü. Evet. Bakın şöyle. Şimdi artık burada yine terse döndüreceğiz örgümüzü. Biliyorsunuz terse döndürdüğümüz yer bu taraf oluyordu. 3 sıra düzümüz bitti ve ters örgümüze başladık. Burada örgümüzün yönünü değiştiriyoruz. Arkada düz gözükecek, önde ters gözükecek. Bu şekilde 3 sırada bir ters düz değişimlerini yapa yapa biraz daha ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şu 3 tersi tamamladım. Burada yine düze döneceğiz. İkinci düzümüz, yani ikinci dilimin ikinci düzündeyiz şu anda. Yine şuradan hemen baştaki haroşayı geçelim. İki tersimizi yapıyorum. Yine saç örgüsü kısmının düz ilmekleri 8 tane. Orayı da yaptık. Buralar hiç değişmiyor zaten. Şimdi iki tersimizin birincisini işledim. İkincisini yine birlikte alıyorum ki şöyle 2 ilmeği, bakın şöyle 1 ve 2 ilmeği birlikte aldım, yine kestim. Burada artık düz ilmeklere geçiyoruz. Düze geçiş yerimiz her zaman bu taraf, baş taraf. Terse geçiş tarafımız da öbür tarafta, ters tarafta oluyordu biliyorsunuz. Bu şekilde çizgilerimizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şu köşemizde bakın bu şekilde. Şöyle. Birinci köşemizi yaptık zaten. Evet, örgümüze devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın saç örgüsünü değiştirme yerindeyiz. Şöyle 6 tane de değiştireceğiz dedik ya. Şurada değiştirmiştik. 2, 4, 6. haroşadayım. Burada şimdi değişim yapacağız. Bu arada bakın şurası ilk döndüğümüz köşe. 1, 2 tane düz, 1, 2 tane de ters çizgi oluştu. Şimdi onların da devamı gelecek tabii ki. 4'er tane olacak her ikisinden de. Şimdi burada yine saç örgümüzü değiştirelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taneyi yaptık arkadaşlar. 1, 2 tersimi yaptım. Şimdi hemen şuradan 4 tane ilmeğimi aldım. Bunu arkada bırakıyorum. Bu taraftaki 4 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaki 4 ilmeği
buraya takıyorum tekrardan. Bu şekilde. Onu da yine örüyorum. Düz örgü olarak. 1, 2, 3, 4. Evet. Böylece saç örgümüzü de yapmış olduk. 6. haroşada. Bu arada yine burada da birinci tersimi yaptım. İkinci tersimi yaparken yine şu 2 ilmeği birlikte aldım. Şöyle kesiyorum. Ve burada düze dönüyorum. 3. düze dönüyoruz. Her birinden 4'er tane olacak arkadaşlar. Dilim tamamlanana kadar. Bir tek en altta şu düzler 3 tane oldu. Bu tersler 4 oldu yine. Bir tek ilk başlangıçta o öyle oldu. Diğerlerinde 4 düz 4 ters olacak. Evet, örgümüzü devam ettirelim yine. Şimdi arkadaşlar bakın, ikinci dilimi tamamladık. Tam olarak dilim sayımız bu. Yani bakın şu düzde dönmüştük gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 tane düz var. 1, 2, 3, 4 tane de tersimiz var. En son ters de bitiyor. Şimdi bu düzden gelince şuradan tekrar ilmek alacağız arkadaşlar. Bunu da beraber yapacağız. Bir tek ilk başlangıcımızda bir sıramız eksik. Sadece düz sıramız bir tane eksik. Şuradaki ilk başlangıç ters ilmeklerimizde bir sıra eksik. Bu başlangıç yeri olduğu için böyle. Bundan sonraki dilimlerimiz tam dilim bu. 4 tane 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3, 4 ters. Bu arada yine saç örgümüzün yerine de geldik. Şimdi onu da birlikte geçirelim. Biliyorsunuz 6. haroşada saç örgümüzü yapıyoruz. Şöyle birlikte bunu da yapalım. Oradan da yine birlikte geçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşamı yaptım. 1, 2 tersimi yaptım. Şimdi buradaki 4 tane ilmeğimi alıyorum. 2-4 taneyi arkaya verdim. Şimdi burayı örüyorum. 1, 2, 3, 4. Arkadaki 4 ilmeğimi de tekrardan buraya takıyorum. Onu da örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. Şuradaki 2 ters ilmeğimi de örüyorum. 1, ikinci ters ilmeğimi örerken tekrar burada kesme işlemini yapıyorum arkadaşlar. Bu ikisini birden alıyorum. Böylece buradaki 20 ilmek yine sabit duruyor. Şimdi gerideki kalan ilmeklerimizi sayalım ki buradan kaç ilmek almamız gerektiğini anlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Toplamda 36 ilmeğimiz olması gerekiyordu. Demek ki buradan 11 tane ilmek almamız gerekiyor. Şimdi orayı da birlikte yapalım. Düze geçtim şimdi. Değişim yerindeyiz. Her zaman da düzde oluyor bu işlem. 3 oldu. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi artık bu şişimi bıraktım. Şuraların en sıkı yerlerinden birer ilmek alalım. Şuraya kadar 11 tane ilmek alacağız ki burası 36 ilmek olsun. Şuradan başladım bakın ilkine. 1. Şöyle en sıkı yeri tercih ediyorum ki açıklık kalmasın diye. Birinciyi çektim. Hemen şuradan ikinciyi çektim.
şöyle 3, şuradan 4, şöyle 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve şu baştan alıyorum. İlk başlangıç yerimizden bir tane de 11. Zaten 11 sırada bir dilim tamamlanıyor ya şu bölüm. 11 tane ilmeği de her bir sıkı gördüğüm yerden aldım. Bakın şöyle oldu burası. Şimdi artık burada zaten düz ilmekti. Buradan düz ilmeğimize devam ediyoruz arkadaşlar. Aldım şöyle. Buradan tabii ki ters olarak devam edeceğiz. İlk ilmeklerimi her zamanki gibi arkadan ve üstten alıyorum haroşa olarak ki tam da oralardan da ilmek çıkarıyorum. Evet, tersten gidiyorum. Çünkü ön tarafı düz gözükecek. Arkadaşlar bunu ben bizim başlarımıza göre, büyüklerin başına göre yaptım. Eğer çocuklarınıza yapmak isterseniz zaten onlara ince ip belki tercih edersiniz. Elite Baby falan çok güzel olur bunu örmek için. O zaman da bu dilimleri çocuğunuzun başına göre küçültürsünüz. Sayınızı aynı kullanırsınız. Yalnız yaptığımız dilimleri daha az yaparsınız. Çocuğun başının büyüklüğüne göre. Evet, şimdi bakalım ilmeklerimiz doğru olmuş mu? Sayalım arkadaşlar. Şuradan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. İlk baştaki olduğu gibi yine 36 ilmeğe çıktı. Şuradaki 2 ters ilmeğim burada düz gözüküyor. Ve saç örgüsünü yaptığımız düz ilmekler. Tabii ki burada ters olarak gözüküyor. Onları da yapalım. Bu şekilde. Yine 2 ilmek ve 8 haroşamız. Böylece arkadaşlar 2 dilim bitti. Bakın. Şurası şöylesi bir dilim. Şuradan şuraya kadarı da ikinci dilim. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüze devam edelim. Aynı tersi ters sırasına göre 3 sırada bir tersi değiştireceğiz. Düzü değiştireceğiz. O şekilde 3. dilimimize geçmiş olduk şimdi. Örgümüze devam edelim. Yine kesmeleri her ön yüzde yapmaya devam edeceğiz. Birinci tersi yaptım. İkinci tersi yaparken yanındakiyle birlikte alacağım. Ve burada bir ilmek hemen eksiltmeye başlamış olduk arkadaşlar. Ve örgümüz devam ediyor. Şimdi düzdeyiz. Başa gelince terse döneceğiz. Her bir dilim için 4 tane düz ilmek, 4 sırada ters ilmek çizgiler var diyeyim. Şunlar yani. Ters ve düzler. Bu şekilde yapalım. Yine ilmek alma yerinde birlikte devam ederiz. Saç örgüsü yerlerinde de yine ben size göstermeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet, başa kadar geldim. Şimdi bu 3 sıra düzü yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi burada artık örgümü yönünü değiştiriyorum. Terse dönecek örgü. Tabii ki burada düze, önde tersi olacak. Bu şekilde değişimi de buradan yapıyorum. Tersler bu yönden, doğrular ön yüzden yapılıyordu biliyorsunuz ki. Arkadaşlar şimdi bakın bu bölümü de tamamladık. 1, 2, 3, 4 tane düzümüz. 1, 2, 3, 4 tane de tersimiz var.
Burada şimdi tekrar şuradaki yaptığımız işlemi yapacağız. Bakın böylece 1, 2, 3. dilimdeyiz. Aynı zamanda burada yine bir saç örgümüz var. Saç örgümüzün de yeri geldi. Onu da birlikte yapalım şimdi. Hemen şuradaki 8 haroşamızı yapalım. 1, 2 tersimi yaptım. Şuradan 4 tane ilmeğimi alıyorum. Onu arkaya verdim. Ve buradaki 4'ü önce örüyorum. Bunu da buradan geçiriyorum. Şöyle. Evet. Hemen bunu da örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4. Şimdi şuradaki 2 tersi yapıyorum. Birini yaptım. Diğerini yine bununla birlikte keserek yapıyorum. Kestik. 2 tersimizi de yaptık. Şimdi buradaki kalanlarla kaç tane kaldıysa burayı tamamlayacağız. Zaten normalde 25 kalır ve buradan da 11 tane çekmemiz gerekiyor. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 25 kalması lazımdı. Herhalde bir fazladan ben kesmişim zannedersem dalgınlıkla. O zaman 12 keseceğiz arkadaşlar. Normalde 25 kalır. Bir taneyi de 11 tane de oradan arttırılır. Şimdi buradan düze geçtim ben. O bir şey olmaz ondan. Herhalde yanlışlıkla giderken de kestim dalgınlıkla. Hemen şurayı düzlüyorum şimdi. Düze geçtiğimiz yerde yapıyoruz bu işlemi, biliyorsunuz ki. Her zaman burayı sayın. Ne kadar eksilttiyseniz o kadar oradan çekeceğiz. Mühim olan 36 ilmeği tekrar yakalamak. Şimdi geldim başa kadar. Evet. Şimdi şurayı tekrar saymak istiyorum arkadaşlar. Şuradaki 2 tersimden hariç 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Şimdi buradan 12 tane çıkartacağım 36'ya ulaşmak için. Hemen şuradan başlıyorum almaya. Çünkü fazladan kesmişim. Farkına varmadan. 1, 2, 3, en sıkı yerden. Bakın 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12.'yi de hemen şu ilk başlangıç yerinden alıyorum. Sıkı yerinden. Evet. Şimdi dönüyorum. Zaten düze geçmiştik. Arkada ters olarak gidecek burası. Örgümüze devam edelim. Bu arada sayıyorum bakalım 36'yı yakaladık mı? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet. Burayı yine 36'ya çıkarttık ve önde ters görünen 2 düz ilmeğimiz, saç örgümüzün yeri.
8 ilmek. Burada ters olarak gidiyoruz. İpim biraz kalın, telleri ayrılıyor arkadaşlar. Yine şuradaki iki düzümü, burada düz görünüyor, önde ters gözüken ve 8 haroşamı yapıyorum. Şimdi böylece 3 dilimi tamamlamış olduk arkadaşlar. 4. dilime geçiyoruz. Saç örgümüzü de yaptık zaten. Şimdi yine bakın şöyle oluyor. Bu şekilde. Şimdi düzdeyiz zaten. Düz ters çizgilerimiz yine dörder dörder olacak. O arada aradaki 6. haroşada saç örgülerimizi kesmeye devam edeceğiz. Bu şekilde örgümüzü devam ettirelim. 8 düzümü yapıyorum. Evet. Şimdi iki tersim vardı. Birini yaptım. İkinci tersi buradaki ilmekle birlikte alıyorum. Hep ön yüzdeki kesmeleri unutmuyoruz. Böylece iki tersimi de yapmış oldum. İlmeğim ayrıldı yine. Şimdi burası yine düz olarak devam ediyor. Öbür başa gelince terse döneceğiz. Bu şekilde ters ve düz çizgilerimizi de oluşturalım. Geliyorum başa kadar. Evet, 4. dilimin birinci çizgisini bitirdik. Düz olan birinci çizgiyi bitirmiş olduk. Şimdi burada terse döneceğiz. Döndüm. Biliyorsunuz ters hep arkadan bu sırada denk düşüyor. Evet, burada ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Önde ters, arkada düz görünen kısım. Bu şekilde 4. bölümümüzü de tamamlayalım. Arkadaşlar bakın, ben bütün dilimleri tamamladım. Zaten hepsi birbirinin aynı gidiyor. 1 2 3 4 düz, 4 tersten sonra 5. düzde dönerek buradaki ilmekleri ala ala 6 tane dilim yaptım böyle. Bakın. 1 2 3 4 5 6 dilim. Benim ipim çok kalın olduğu için 6. dilimi 3 tane de bıraktım. 3 düzüm var, 3 tersim var. Normalde 4 düz 4 ters yapıyorduk ya. Ama bu ip çok kalın olduğu için çok büyük olacaktı. Onun için 3 tane de bıraktım arkadaşlar. Ama diğer berem, bakın önceki ördüğüm berem, bu yine normal 4 tane de. 1 2 3 4 1 2 3 4. Yani fark eden bir şey yok. Aynı. Eğer sizinki de büyük olduysa eksik bırakabilirsiniz. Yarısında bırakabilirsiniz. Normal oluyorsa aynı sayıları tamamlayabilirsiniz. Bir de isterseniz siz bunları, bakın 1 2 3 4 5 6 tane yaptım ben. Bunu kendi başıma göre yaptım. Sizin yapacağınız kişinin başı daha küçükse 5 dilimde de bitirebilirsiniz. Veya çocuksa 5 dilimde de bitirebilirsiniz. Ya da 6 dilim belki de daha dar gelecek size. İpiniz ince olursa 7 dilim de yapabilirsiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Onun için şimdi örgümüzü artık kesebiliriz. Yine zaten sırası geldiği zaman saç örgülerimizi yaptık. 6. haroşada saç örgülerimizin sırasına göre yapmıştık haroşalarımızı. Bakın ben şimdi kesmelerimi tek tığ ile yapacağım. Hem de bir sırada örmüş olacağım keserken. Onu da size göstermek istedim. Şimdi bakın hemen ilkini içinden geçirdim. İkinciyi geçirdim. Bunu da buradan geçirdim. Bunu buradan aldım. Buradan geçirdim. Çok kolay oluyor tek tığla kesim. Bunu da buradan geçiriyorum bakın. Hemen buradan aldım. Bunu da bunun içinden geçirdim.
Bunu buradan aldım. Buradan geçiriyorum. Çok sıkı kesmeyelim lütfen. Dikerken sıkıntı olmasın. Yani başlangıç yerimizle kesme yerimiz çok farklı olmasın. Evet. Bu şekilde. İsterseniz şişinizle de kesebilirsiniz. O da sıkıntı değil. Ama tek tığla kesmek gerçekten çok pratik oluyor. Böyle. Buradan giriyorum. Bunu da bunun üstünden geçiriyorum. Hemen bunu aldım. Buradan geçirdim. Aldım. Geçirdim. Bu şekilde ilmeklerimizi tek tek kesiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da dikeceğiz zaten. En son keseceğimiz dilimde ilmek alma yok zaten. Onu dikişle yerine yerleştireceğiz. Bakın şöyle güzel bir kesim. Evet arkadaşlar, kesme işlemini tamamladık. Bakın şöyle bir en son parçamız böyle bir şey oldu. Normal şartlarda şuradan ilmek alıyorduk biliyorsunuz. Orası boş kaldı. Orayı da şimdi dikerek yerleştireceğiz buraya. Bu şekilde dikeceğiz. Dikme işlemine ilk önce buradan başlamamız gerekiyor. Şöyle. Uçtan başlayacağız. Saç örgüsü kısmından ilerleyip ve en sonunda burayı dikeceğiz. Her zaman olduğu gibi örgümüzü terse çevirelim. Şöyle iğnemi ipliğime taktım. Bakın. Karşılıklı alın. Üst üste koymayın dikerken. O zaman dikiş çok belli oluyor. Bu şekilde karşılıklı dikin her zaman örgülerinizi. Bir oradan bir oradan alarak hepsini yerli yerince dikeceğiz. Şimdi önce 8 haroşa yerini tam birbirine denk gelecek şekilde dikelim, tamamlayalım. Sırayla ilerleyeceğiz. Evet. Şimdi buradaki 8 haroşa yeri tamamlandı. Hemen yanında bakın 2 düzümüz var. Devam edelim dikmeye. 2 düzden devam edelim şimdi. Evet. Şimdi şuradaki 8 tane saç örgüsü yerimiz. O da tam birbirine denk gelecek şekilde yine karşılıklı bir oradan bir oradan alarak dikmeye devam edelim. Bakın tam. Yani kaydırmayın örgüyü. Hepsi birbirine denk düşsün. Bu şekilde ilerleyelim. Evet. Şimdi bakın 2 tane ters ilmeğimizin olduğu kısımdayız. Şu anda ipim bitti. Ben onu bir yenileyim arkadaşlar. Ondan sonrasını devam edelim. Evet. O 2 ilmeği de birbirine denk düşürüp şöyle ilerleyelim. O arada kalan iplerimizi de arada bırakalım. Onlar da kendiliğinden kaybolur. Bakın. Şöyle göstereyim. Saç örgüsü, haroşa yeri hepsi birbirine denk devam ediyor. Dikişlerimiz. Aynı şekilde karşılıklı getirerek dikmeye devam edelim. Bakın bir oradan bir oradan devam edelim dikmeye. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın şu uca kadar geldim. Bakın yan tarafı geçmiş olduk. Şimdi şurada bakın tepe yeri. Bunu da şuraya göre dikeceğiz. Şu şekilde. Bunu da buraya yerleştireceğiz. Orası da diğerleri gibi kapanmış olacak. Yine burayı da böyle uçtan dikelim. Bu şekilde.
Tepeyi de şöyle kapatalım. Bakın. İpimizi sabitleyelim. Şöyle de biraz geriye döndük müydü? Artık ipimizi koparabiliriz. Kesebiliriz. Evet. Örgümüzü bitirdik arkadaşlar. Bakın. Şurası dikiş yerimiz. Ve şöyle devam ediyor. Tepede bitiyor. Buradan başladık dikmeye. Aynı şekilde bakın buradaki örgümüz de aynı olacak. Bunun da sayıları eşitti biliyorsunuz ki. Onun tepesini biraz eksik bıraktık. Hiç fark etmedi. Eksik de olsa aynı çıkıyor çünkü. Çünkü çok büyük olacaktı bu kalın olduğu için. Bunun sayıları aynı bakın. Burada 4 sıra 4'er sıra düzlü tersli yeri var. Bunun da dikişini aynı şekilde ucuca getireceğim şimdi. Birbirine denk düşecek şekilde dikip aynı dikişi yapacağım. Bakın arkadaşlar, tam dikişe geçmeden evvel örgümün şu kısmını size tekrar göstermek istiyorum. Örgümüzün bakın dikilmemiş hali bu. En sonki dilim boşlukta bakın. Normalde eğer bir dilim daha yapacak olsaydık buradan düz gelip şuradan ilmek alacaktım. Onu bıraktık. Bu şekilde duruyor örgümüz bakın. Başlangıç noktamız. Yandan geldik. 6 tane dilim yaptık. Bunu istediğiniz gibi başınızın büyüklüğüne göre 7 dilim de yapabilirsiniz. Veya 5 dilime de düşürebilirsiniz. Bu şekilde. Onu tekrar bir size göstermek istedim. Bunun da dikişi aynı şekilde buradan buraya doğru dikişimiz olacak tekrar. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bakın berelerimizi diktik. Bakın bunu da diktim. Dikme yeri bakın buradan böyle yan devam ediyor ve tepede noktalanıyor. Hiçbir belirgin bir şey yok yani. Gayet hoş duruyor gördüğünüz gibi. 6 dilimden yaptık. Bu 5,5 dilimden. Çünkü bunun ipi çok kalındı. Hatta 5 dilim bile yapsam olabilirdi. Ama o zaman da belki başımı sıkar diye bir yarım dilim daha eklemek istedim. Bu da 5,5 dilimden oldu. Hiç fark eden bir şey yok. Dilimleri istediğiniz kadar eksiltip çoğaltabilirsiniz. Çocuklar için de bebe iplerinden aynı sayıyı yapabilirsiniz. Dilimlerini eksik yaparsınız sadece. Böylece güzel 2 tane beremiz oldu arkadaşlar. Bu soğuk kış günlerinde sıcacık giymek için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.